İyi akşamlar sevgili eğitim liderleri, takipçileri, kıymetli öğretmenlerimiz, değerli öğretmen adayları, sevgili anne babalar. Bu hafta hüzünlü bir hafta. Öncelikle İzmir'de yaşanan deprem dolayısıyla hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Eğitim liderleri olarak ve eğitim camiası olarak, öğretmenler olarak. Ve küçük minik Elif gibi saatler sonra enkazdan çıkan yavrularımıza da sevinciyle ve gururuyla biz de yaşıyoruz, izliyoruz, takip ediyoruz. İnşallah nice canlar kurtulur diye yayınımıza başlıyoruz. Bu akşam Pakistan eğitim sistemini konuşacağız ve ilk defa bir şey yapıyoruz eğitim liderlerine. Ali Hocam bana destek olacak sağ olsun kendisi İngilizcesiyle, mükemmel İngilizcesiyle ve konuğumuz da mükemmel Türkçesiyle devam edecek. Kıymetli arkadaşımız Anam RAFİQ ile birlikte konuşacağız. Sizler de yorumlarınızla ve sorularınızla yayınımıza dahil olabilirsiniz. Ali Hocam öncelikle hoş geldin. Teşekkür ederim. Hoş bulduk hocam. İlk defa oluyor Türkçe. Yani ben anladığım kadarıyla benim Türkçe o kadar iyi değil ama inşallah. Bence mükemmel. En azından İngilizceyi çevirdikten sonra göreceksiniz bugün renkli bir program olacak bu anlamda. Anam hoş geldin. Welcome. Thank you, sir. How are you? Good to see both of you. Thank you. We are okay. We are heyecanlı. Şu anda İngilizce öğretmenlerimiz beni izliyorlarsa mükemmel İngilizcemi takdir edeceklerdir diye tahmin ediyorum. Anam. Öncelikle yayının başında da söyledik. İzmir'de deprem oldu. Üzüntülü bir haftanın içerisindeyiz. Allah beterinden korusun. Ve hayatını kaybedenlere Allah rahmet eylesin ve yakınlarına da başsağlığı diliyoruz. İnşallah da şu anda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Umarım güzel müjdeli haberler oradan alırız, İzmir'den alırız. Anam şimdi Ali Teacher bugün bize yardımcı olacak. Sağ olsun kendisi kırmadı. Birlikte program yapacağız. İlk defa böyle bir şey yapıyoruz eğitim liderlerinde. Bence değişik oldu, güzel oldu. Anam öncelikle tabii ki beni çevirecek ama ben de mümkün mertebe konuşmaya çalışırım. Öncelikle seni bir tanıyabilir miyiz? Eğitim liderleri, izleyicileri olarak. Kendinden bahsedebilir misin? So actually, he asks you to introduce yourself. So we need to know who is Anam. So just tell us something about you. All right. Before I introduce myself, I would like to thank Mr. Mevlud for inviting me to his beautiful channel. And I realized it recently that I was actually following him for a long time. And then now I'm, on his program. So thank you, Mr. Mevlud. And I really appreciate the kind of work you're doing for Turkey. You're spreading a great knowledge. So keep it work. Hats off to you. Evet, çeviri noktasında Ali Hocam bize destek olacak. Kendisi bana teşekkür etti, bunu anladım. Buyurun Ali Hocam. Davet ettiği için çok teşekkür ederim diyor. Aslında o sizi takip ediyor uzun zamanda ama bilmiyor. Şu an bu yani şu an şans oldu. Size misafir oldu. Teşekkür ederiz. Daha önceden eğitim liderlerini takip ediyormuş ve sonra hatta anamla biz konuşurken ayaküstü eğitim liderlerinden bahsederken ben takip ediyorum, o siz miydiniz diye sordu bana. Tabii bunları İngilizce olarak sordu. Evet. Şimdi anam Pakistan eğitim sistemini konuşacağız. Geçen hafta Brezilya eğitim sistemini sevgili Jessica ile konuştuk. Biz dünyada tabii ki eğitim sistemiyle alakalı uluslararası sınavlarda ilklerde olan ülkeler, Finlandiya, Singapur gibi ülkeler çok fazla bizim gibi ülkelerde gündem oluyor tabii ki. Biz gibi ülkelerde bazen eleştiriyoruz. Neden böyle diyoruz? Bazen üzülüyoruz. Bazen de bir gayret vesilesi oluyor. Pakistan'ı da merak ediyoruz tabii ki. Farklı ülkelerden misafir ağırlayacağız. Eğitim liderlerine daha önce de bahsettik. Bu pandemi süreciyle başlayalım. Pandemi sürecinde şu anda Pakistan'daki okulların durumu ne? Bu arada sesin galiba your voice mikrofon. Evet. Thank you. Biraz daha belki açabilirsin hocam. Evet. Okay, so is it good now? Is it good? Yeah. Good. Okay, all right. Thank you. Pandemi sürecinde Pakistan ne durumda? Okul, eğitim ne durumda? Neler yapıyorlar? Ondan bahsedebilir misin Anancığım? So, did you understand the question? Yeah. Did you understand me? Was asking me about the yes, of course, sir. So, sir, actually, like
what happened in Turkey or what happened around the world, everything was closed down. So similar things happened in Pakistan. So since March, the schools, the institutes, everything was closed. And just recently in September, they opened the schools. But now they are hearing that, you know, the corona is again increasing, not only in Pakistan, but all over the world. I don't know what's going to happen in future, but right now the schools are open. But, you know, all these 6-7 months, what the schools did is actually the same which Turkey has done. I can divide the things into two sections because we have private sector in our country and we have public sector and government sector basically. So I think private sector has done a better job in terms because they have financial, you know, support. So they were better in, you know, developing and teaching kids online, and they were able to come up with, you know, the syllabus quickly, how to provide it. And of course, it's a very difficult task, not for only kids, for the teachers, for everybody, for even parents to follow up, but they were doing a better Ali job, teacher you know. çeviri yapacak. O yüzden Sure. tamam. Yes, I can wait. Hocam Yeah, okay. genelde şey diyor, yani Türkiye gibi Mart başladı, okullar kapandı, sonra tekrar September tekrar açtılar. Ama şu an Pakistan'da ama genel bir şey, iki tane durum var. Özel eğitim var, public eğitim, yani devlet okulları. Özel okullar ve devlet okulları var. Özel okullar eğitime devam ediyor anladığım kadarıyla. Devam ediyor çünkü mali durumlar daha iyi, o yüzden daha iyi gidiyorlar. Ama devlet okulları, yes hocam. Devlet okulları, public school. So the strategies which, you know, both the sectors have taken were different. So the private sectors was supporting more of the kids. They were sending homeworks through posts, of course, and they were providing classes online, but it was actually very difficult for the kids to follow up. The public sector, the government sector, however, you know, the government were taking an initiative of coming up and opening a TV channel, basically, for the kids. But again, not everybody has an access to it because basically Internet. Poor people go to the government schools. Yes. So it was all mixed up. It was TV channel, it was, you know, an application, and they were also working on the radio channels. So the government were doing like that. Hocam, Evet. Özel eğitimde ödevler gönderiyor, takip daha çok yapıyorlar, daha yakın bir... Özel eğitim derken özel okullar. Aynen. Tamam. Public okullara, devlet okulları. Yani Türkiye gibi mesela channel açmak istediler, application falan. Ama tekrar zor çünkü internet bağlantısı sıkıntısı var. Mali durumlar, bazı aileler fakir falan olmuyor. Evet, yani aslında ekonomik gelirle doğru orantılı bir şekilde zannedersen devam ediyor oradaki süreç. Peki Anam, şimdi bizim Türkiye'de, ülkemizde, artık sen de ülkemizde kaç yıldır çalışıyorsun? I've been working here for almost 5.5 years. It's a long time. Almost 6 years. Yani Türkçe konuşuyoruz. 6 yıldır ülkemizdesin. Aslında ülkemizin eğitim sistemine bu noktada artık vakıf olabilirsin ama şöyle, bizde ilkokul, ortaokul ve lise eğitim zorunlu. Her çocuk, her öğrenci ilkokul, ortaokul, liseyi okumak durumunda. Okul öncesi zorunlu değil. Üniversitede tercihe bağlı bir durum var. Sizde nasıl? Pakistan'da bu durum nasıl? Actually, sir, it's almost the same because our education also starts from, you know, the kids from 5 years until 16 years of age, until the high school, basically. However, in private sector, some people prefer to do, you know, the preschool like we do in Turkey. So it's like that. But the main education is from 5 years, from, you know, primary until, you know, the high school, until the 16 years when they turn. So it's exactly like Turkey. Basically. Exactly like Turkey. Ya Türkiye gibi okuldan önce yok. Yani okul öncesi zorunlu değil. İlkokul, ortaokul ve lise zannedersem zorunlu. Yani bir 12 yıl mı? 12 years. Yes, but it's actually, again, you know, we divide. If we see, because in Pakistan,
there are many systems which are going on. So this is the government system. There are many schools, private schools, that follow the British system, which is Cambridge system, which is O-level, if you have heard about it. So if we see that, there are only 11 standards, and then they have to do their A-levels, and then they continue to universities, or they go abroad and have their education. Yani hocam Türkiye gibi, burada Türkiye'de A-level IGCSE var. İngiltere İngiliz bir sistem. Cambridge. Cambridge sistem. O da aynı şekilde Pakistan'da o okula bağlı. Yani bir sistem var, o devlet sistemi. Devletin eğitim sistemini takip ediyor ya da Cambridge eğitim sistemini takip ediyor. Galiba Cambridge'i genelde oradaki özel okullar takip ediyor. Değil mi? Özel okullar, bu da yine ekonomiyle alakalı. Aileler hangisini isterse ekonomik durumuna göre çocukları gönderiyorlar. Evet. Medrese de varmış orada. Medrese, belki ondan da bahsetmek istersin. Şöyle bir araştırmalarımda özel okul, public school değil mi? Public school. Public school and medrese. Do you know medrese? And private school. So madrasa is actually a different sector which only works on Islamic education, basically, mostly on Quran and Islam and etc. Yani hocam var aslında ama sadece İslam eğitim veriyor. Burada Türkiye'de gibi kurslar açıyorlar. Onun gibi. Kur'an kursları gibi açıyorlar, onun gibi devam ediyor. Peki anam, Pakistan'da bir öğrenci adayı, bir kişi öğretmen olmak istediğinde hangi eğitimlerden geçmek durumunda? Nasıl bir kişi öğretmen olur orada? Evet, Ali hocam belki. Did you answer me? Yes, I understand. Yeah. Yes, please. Your listen. Yeah. Very perfect. Yes. Actually, sir, you're talking Turkish in a you're talking Turkish in a very good way. Try your Turkish. Try your Turkish. Try Turkish. You can speak Turkish. Maybe in the end of the program. Okay. Son soru Türkçe olsun. Son soru Türkçe, okay. So, oldun Pakistan'dan, I can try. So basically, the teacher has to have a graduation degree in order to teach in school. For example, if the teacher wants to teach in a private school, she needs to have a degree in a particular subject that she wants to teach in school. Along with that, after graduation, she can do more courses. For example, in my case, I did my graduation and then I did an international course because I wanted to teach early childhood. So I did that. But I was actually in a private sector. So you can translate it and I can talk about the public sector as well. Hocam yani şöyle başlıyorlar. Önce bir university bitirmek zorundalar. Ama the question is here, you need to finish your education or graduation. In which but I mean we need to finish our education in the subject that we want to teach. For example, if you want to teach science to the kids, so you have to have a science degree. But what's about the homeroom teachers? Yes, I'm going further over there. This is a private school, but in the public, if you want to work in a government school, even if you have a degree in science or in arts, you have to do 1 year or 2 year bachelor's in education to teach in a government school. Hocam yani burada bağlı. Siz ne eğitim vermek istiyorsanız matematik, o zaman matematik mezun zorundasınız. Aynı şekilde science, maths, whatever, dil. Ama üniversite bittikten sonra kurslar katılıyorsanız oradan daha yani net bir şekilde gidebilirsiniz oradan. Peki bu üniversiteyi bitirenler özel okulda mı çalışırlar yoksa devlet okulunda mı çalışırlar? Yani Türkiye'deki nasıl diyelim atama, atama. Yani devlet okullarına gitmesi için bir sınava girerler. Yes, exactly. Yeah. Because if you have to go to a government school, you have to have another 1 year or 2 year of degree in education to work in a government school. But if you want to work in a private school, it's
good for you to get that certificate. If not, then any international certificate or master's degree or PhD, then you can work in a private school. I know, John. You mean by this postgraduate diploma or whatever? Yes, exactly. After your graduation. Yeah, hocam. Please. Üniversiteden sonra aynı şekilde Türkiye'de bir devlet okulda çalışmak istiyorsanız orada bir kurs var. Bir yıl, 2 yıl standart sürüyor. Üniversite bitirdikten sonra bir kursa gidiyor. Aha. Tamam. Şu kurs değil aslında yani diploma. 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 Aha. 1 yıl, 2 yıl bitiriyorlar. Sonra devlet okula başlıyorlar. Veya direkt özel eğitim gidiyor. Peki öğretmenlik, üniversiteyi bitirdik ve öğretmen olduk, diplomayı aldık ve atandık ya da bir özel okulda çalışmaya başladık. Mesleki gelişim için öğretmenler neler yapar? Kendisini geliştirmek için neler yapar? Devlet bununla ilgili mesela bir politikası var mı? Desteği var mı? Yeah, the question here is, you know, after you start working in the the public schools, do the government support teachers by trainings to improve their skills and improve their, Of course. I mean, the government, you know, take care of that. Again, you know, it depends on the province which you are working in. For example, if you're working in a Sindh province, so the education of Sindh will take care of your, you know, courses and your seminars and your professional development certificates. So, of course, yes, the government does that. Yani aslında yapıyorlar hocam. O okula başladığı zaman mesela matematik gitti o adam, o öğretmen. Oradan tekrar bir çalışma oluyor. Veya mesela Yes, and the teachers are really, you know, motivated to do more, you know, masters in particular field, or maybe, you know, go and do MPhil or do PhD. So the government, you know, takes care of that. Yeah. Aynı durumda öğretmenler bazen istiyorlar master yapma veya doktora falan. Devlet orada çok destek veriyor. Devlet destek veriyor. Not in terms of finance, but in terms of, you know, information. Economic. We have a big problem with that. I'm sorry. Peki mesela şöyle söyleyeyim, umarım anlatabilirim. Mesela bizim ülkemizde öğretmenlik mesleği hani bir doktorluk, işte mühendislik, avukatlık mesleğinden sonra gelir. Statü olarak baktığımızda maalesef aslında değerinde değil. Ekonomik olarak da değil. Eskiden çok daha kıymetliymiş öğretmenlik mesleği ama günümüzde o kadar değil maalesef. Pakistan'da bu durum nasıl? Did you understand me? No. Yani mesela oradaki bir çocuk, genç, öğretmen olmak ister mi? Okay, hocam, normally, you know, for those students who finish their secondary school or high school, let's say, so do they prefer to go and study to be a teacher? İsterse neden, istemezse neden? If they want, why? Or if they don't prefer, why? Actually, 2 or 3 professions are very common in my country: teaching, being an engineer, or being a doctor. So these are the 3 fields. So of course, you know, the kids are preferring it to go. En çok isteyen doktor, mühendislik, öğretmenlik. Like Turkey. Yeah. Yeah. Ama öğretmenlik 3. sırada mı? Yani istek olarak. Actually, yeah, teaching is very common, and mostly, you know, the ladies, the females prefer that to join. Again, you know, because the pay of the teachers is not very good. So not like especially the males don't prefer to take that profession too much, but you know, the women can do that. Bayanlar daha tercih ediyorlar çünkü erkekler için bazen istemiyorlar çünkü maaşlar o kadar iyi değil. Durum. Yani Ayşe hocam da yardımcı oldu oradan herhalde. En popüler meslekler nasıl yani? Orada en popüler meslekler doktor, mühendislik, exactly. Öğretmenlik. Being a doctor, being an engineer. Peki bir öğretmen olarak Pakistan'daki eğitim fakültelerini, yani öğretmen olmak için gidilen üniversiteleri, eğitimi beğeniyor mu? Beğeniyorsa neden? Beğenmiyorsa neden? Did you understand the question hocam?
Do you like Okay. your teacher Okay. university? University. Okay. You know those teachers that, universities that provide education for teachers to be homeroom teachers. So what do you think about those universities in your country? Are they doing well, or sometimes you feel that they can do better? I think in this term, I really feel bad because we as a nation has so much potential. But the support from the government is not that much. Actually, it's not at all. In terms of finance, in terms of, upgrading the syllabus, in terms of providing scholarship, it's a very hard process in my country, and I really feel sad about it. If you want to have an higher education, you have to really work hard on your own. There is not a very proper system in my country if you talk about the government universities. However, the private universities are much more established, but again, not everybody can afford it. So you mean... So this is something... Yeah, this is something that I really feel sad about it. And I really, would like to see my country, because I know my people. They have so much potential. So why not? İnsanlar olarak hocam kabiliyet çok yüksek. Okuma istiyorlar, çalışmak istiyorlar. Ama üniversiteler government orada devlet çok destek vermiyor. Burs veya müfredat geliştirme veya şeyler daha çok çalışma gerekiyor. Biraz kendi haline bırakıyorlar aslında. Yani. Dolayısıyla aslında every field, whether it's study, whether it's research, whether having scholarship, you need to have a bigger support. Yeah, that's why I know from my friends from Pakistan, they prefer IGCSE and A level to go and get scholarship in England or whatever. Exactly. This is actually what happened. O yüzden hocam Cambridge Pakistan'a geliyor. Orada açıyorlar okullar. Yüksek öğrenciler alıyorlar. Yurt dışına. Aynen. İşte maalesef beyin göçü yine, değil mi? Farklı ülkelere gidiyorlar çocuklar. Özellikle Cambridge müfredatında okuyan çocuklar farklı, different country, değil mi? Yeah. My English is perfect. It's actually a sad reality, sir. Evet. Şimdi bizim ben şeyi merak ediyorum anam. What is your name mean? My name, it's from Surah Fatiha. When you say An'amta alayhim, so my name is from that surah. An'amta alayhim. Fatiha mı? Fatiha suresi. Fatiha suresinin An'amta alayhim. En'amta aleyhim. En'amta aleyhim. Evet. Anam bizim sevgili izleyiciler beraberiz. Birlikteyiz hocamla birlikte. Tabii ben ona takınınca Türkiye'de anam annemin anam, yani Anadolu'da anneye mother'a ana denilir. My mother, yani anam. My mother. Anam. Exactly. Tabii ki aklına hemen geliyor. İbrahim Tatlıses'in anam garip anam diye. You know this? So you know what? Yes. No, I don't know the song, but I know, my name has. Look, Do you listen? Very famous singer in Turkey. Yeah, Şimdi Ali hocam izleyicilerimize de aktaralım da bizim izleyicilerimiz şu anda bizle beraber olan arkadaşlarımız, izleyen arkadaşlarımızla biz bir öğretmenler odasında eğitimcilerle birlikte ya da anne babalarla birlikte illa eğitimci olması gerek yok. Birlikte aslında öğretmenler odası sohbet ediyoruz. O yüzden bazen yeni katılanlar varsa anamın tanıyanlar, onun misafirleri garipsemesinler ne olur. O yüzden böyle latife ediyoruz. Anam listen. Just a minute hocam. Onu açıklayayım. This famous singer here in Turkey, Ibrahim Tatlıses, and he has a song. I think it's all about anam. So when şimdi bu arada he's going to play that song. Jessica want anam garip anam diye Jessica. Okay, sir, play please. I want to hear that. Evet, devamını artık dinlersin inşallah. Peki
Şimdi eğitim sistemi ya da aslında oradaki müfredat benzer anladığım kadarıyla. Türkiye'ye çok benzetiyorum ben. Like our country. Our country education system değil mi? Farklılıkları neler? Senin 6 yıldır Türkiye'desin ve Türkiye ile Pakistan arasında farklılıklar şunlar diyebilir misin? Her yönüyle. Öğretmen yönüyle, işte belki öğretim metotları yönüyle. Evet. Yeah. So Did you understand me? Do you understand the question? Yes, if I'm not wrong, Mr. Mevlud wanted to ask me that, you know, what's the difference you see and similarities, differences and similarities between Pakistan, Turkey and Pakistan. So I would like to start from something very positive, from the similarities actually. Yes. The culture is not too close, but somehow close, because I feel like home here. So this is one of the things. Again, you know... Birinci çok pozitif bir şekilde hocam. Kültür tam aynı değil ama çok benziyor. Benziyor. Yani o yani bir benzer nokta. Peki mesela buyur Anam, you can. The difference is, sir, in terms, if you ask me about the teacher, about the students, there I can see the government supports more, you know, and our government is like. Yani Türkiye'de devlet çok daha destek veriyor. Orada yani yapmıyor aslında. Destek vermiyor orada. Tabii ki şu anda bir ülkesiyle ilgili bir şey konuşurken de this is something my government has to learn. Bizim devlet aslında o öğrenmek gerekiyor. Nasıl destek vermek lazım. Peki Türkiye'ye okumaya gelen öğrenci var mı üniversiteye Pakistan'dan? Vardır elbette ama bu ilgi var mı? Mesela Türkiye'yi nasıl görüyorlar? Do you know any students coming from Pakistan to study here in Turkey? What's their point of view about Turkey and the education system here? I came across students from like, you know, their parents' origin is from Pakistan, but basically, the parents mostly based on USA and UK. So not directly from Pakistan, you know, indirect. I mean, they like the system, but the only problem they face is about the language. Because if you see in my country, English is almost the national language. So if they compare that education system to this Turkish education system, until or unless you put your kids to an international school, they're not able to speak fluently. Like back in my country, if you put the child in any good private school, they will learn English. So this is some of the things that, you know, they find it difficult over here in Turkey. Yani seviyorlar sistem burada Türkiye'de ama en büyük sıkıntı şey dil. Burada mesela öğrenci buraya okuma üniversite başladığı zaman çok zaman gidiyor. Türkçe öğrenmek gerekiyor. Bir daha mesela İngilizce orada Pakistan'da yani ikinci dil düşünmeyelim. Yani mainline nasıl söyleyeyim ben? Yani İngilizce ikinci dil değil mi? İsteyen mi öğreniyor? Yok çoğu Pakistan people konuşuyorlar o dili. Pakistan yani, İngilizceyi konuşuyor. Evet. Yani normal bir kendi dili gibi konuşuyor İngilizceyi. Öyle mi? It's very common in Pakistan. Evet. Most of the people use English. Bir çocuğu ana dili yani. Gibi. Ana dili gibi. Education language. Öğrenim. But you know, it's not the official language, but it's you know. It's not the official, but it's close to official, because you know, even in our day-to-day talk, we use so many words in English that you know it's become a part of our life. Yani hocam çok güzel bir örnek verdi. Yani bir öğrenci bir international bir okula verdiğiniz zaman çok hızlı bir şekilde İngilizce öğreniyor. Çünkü o aslında var İngilizce. Evde öğrendi veya sokaktan öğrendi. Çünkü çok kullanıyorlar kelimeler, cümleler. Ya bunun nedenini sorsak, yani mutlaka izleyenler biliyordur ama yine burada konuşmuş olalım. Neden mesela ana dil gibi bu İngilizce Pakistan'da? Yani why? Yeah. Why? It's actually our history, because we were ruled under Britishers for 100 years. Çünkü hocam yani so it comes from there.
Evet. Hı hı. Ya bu University is like, peki you know, bu British durum tea. bir avantaj diyebilir miyiz? Yani ben gerçekten bunu merak ediyorum. Bu hiç istenilen bir durum değil. Bir ülkenin sömürgesi olmak ya da işgalci olmak hiç kimse istemiyor. Ama bir taraftan da diliyle vesairesiyle kültürü de var tabii bu işin. Hı hı. Dili avantajı olarak mı görüyorlar yoksa yani öğrenmezsek de olurdu. Keşke işgal olmasaydı mı? Do Pakistani people look at this as an Ne advantage? düşünüyorlar? I mean, As a disadvantage? advantage, I mean, since British people came to Pakistan and then they left, but at the same time they left, I mean, the language there. So can we consider this as Yes, advantage? it's an advantage only for those who can go abroad and get, you know, the proper education. So not for those who cannot afford to go outside. So yes, somehow it is. Because if Pakistanis go to any international places, international market, we easily get adapted because of the language. So this is something, you know, a positive point about us. But I want to continue with one more point about Turkey. The thing which I really like about Turkey is if I see the education system, it's not too much burden on the kids in terms of academics. It's academic is there, but you know there is a lot of play and you know relaxation and brain games. So this is something I want to take with me to my country and bring some academics to Turkey. So I mean, I want if I see the future, I mean, I want to keep it a balance like that. So 2 points. Birinci nokta hocam şey diyor. Yani o bir advantage ama herkes için değil. Bir avantaj ama herkes için değil. Çünkü bazı çocuklar okuyorlar, dışarıda gidiyorlar. Çok kolay bir şekilde yani başarıyorlar orada dışarıda. Çünkü dil aslında var. Çok kolay bir şekilde gidiyorlar. Çok güzel bir şey söyledi. Yani o Türkiye'den almak istiyorum Pakistan'a. Burada akademik durum, eğitim sistemi çok güzel ama çocuklar Türkiye'de. evet, Türkiye'de çok oyun var, çok serbest daha rahat bir eğitim var. I love the art here. I'm just, you know, in love with the art here. Yani hocam, art, you know, art. Çok, yani, o da çok burada Türkiye'de çok güzel şeyler yapıyorlar. Eğitim yani. Ama yani İngilizceyi öğrenememe noktasında mı güzel eğitim var, onu bir yere bağladı bence anam. Yok hocam diyor yani biz sorduk ya ne farklar var, ne benzerler var Türkiye'de Pakistan. Diyor o bir buranın farklılık. işte oyunlu olması, artı sanat içinde olması çok vesaire aktif, yani aktif olmasını aslında beğeniyor anam Türkiye'de. Ama şöyle Pakistan'daki kindergarten öyle değil mi? Okul öncesi. So what's the difference now? Actually, we have it, but not that much. We have more, like, you know, the burden is more on academics, on our children. So focus daha çok academic. It is good at some point, but at some point they need to have relaxation. But again, you know, we are a developing country, so we need to work hard. But this is something I really want to, you know, think and you want to provide to my country in future. Şöyle destek de geliyor sağ olsun bu noktada. Yani Pakistan'da dil bilmek avantajlı ama işte yine paraya bağladığı durum herhalde anam bu şekilde aktardı. Ancak parası olmayanlar yurt dışına çıkamıyor. Dolayısıyla İngilizce bilmesi bu durumda avantaj olmuyor. Aynen. Yani ülke içerisinde kaldığı durumda böyle bir şey olmuyor diyor. Şimdi öğretmen Tuğçe Doğan isimli takipçi arkadaşımız köy okulunda olduğunu ve çok güzel etkinlikler ve atölyeler yaptığını söylüyor. Katkı sunuyor. Yani ben köy okulundayım ülkemizde ama biz de aynı şekilde çok güzel atölyelerimiz var. Yeni nesil öğretmenler öğrenci merkezli yaklaşımı daha benimsemiş durumda. Bu yüzden eskiye göre daha iyi durumdayız. Yani biz ülkemizde değerlendirirken de Türkiye'de kesinlikle hocam katkınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Katılıyorum bu duruma. Artık yeni nesil öğretmenlerimiz de sosyal medyayı ve teknolojiyi çok paylaşımcı olarak kullanıldığı için şu anda eskiye göre biz baya Türkiye'de iyi durumdayız. İyiye de ilerliyoruz açıkçası. Sizi dışarıdan gelen, Pakistan'dan gelen bir öğretmenimiz olarak bu şekilde değerlendirmeniz destekleyici oldu aslında burada. Bu durumu bir daha tespit etmiş olduk. Peki şöyle sorsam,
aslında Türkiye ile karşılaştırırken sordum onu ama genel anlamda karşılaştırdığımızda, dünyanın diğer ülkeleriyle karşılaştırdığımızda eğitim kalitenizi nasıl buluyorsunuz diye sorsam size. In comparison to other countries or to the world education systems around, so where do you see Pakistan? I see Pakistan is way behind, but again, if I consider it from the world, I mean, a part of it, it's working good. For example, you know, if we see the Cambridge system, I'm thinking if my country, you know, bring up with one system, because there's so many systems, one system with a lot of government support. Only one system can bring a lot of change in the world. It's not like, because around the world there's so many things going on, EYFS, Montessori, etc., etc. But if my country stick to one, their own system or Cambridge system or any other system, but we need to have a lot of financial support in order to progress. So, I mean, only one thing can bring a lot of change. Yani hocam şey düşünüyor, aslında biraz geri bir şekilde bizde şu an. Ama Pakistan şu yaparsa, bir sistem çalışırsa, bir daha mali durum, destek daha çok verebilir, daha iyi olabilir yani. Tamam. Türkiye ile işbirliği nasıl? Eğitim alanında Türkiye ile bir işbirliği var mı? Ortak yaptığı çalışmalar ülkemizle. Mutlaka vardır hocam. Yani tamam. Yani nedir mesela o noktada belki söylemek ister? Is there, I mean, any collaboration between Pakistan and Turkey concerning universities, studies, research, or maybe öğretmen değişimi? Maybe, I mean, exchange programs. Yeah, programs, yeah. Bildiğin öyle bir durum var mı ya da belki görmüşsündür ya da uygulama içinde olmuşsundur anlamında soruyorum. I didn't go in that much detail about it, but what I know is there are many Turkish Pak Turk schools in Pakistan. This is what I know, and the children are getting education from there. Tamam. But yes, I mean, in future, if Turkey and us will collaborate and will come up with some strategies together, it will be an amazing thing. O zaman şöyle bir soru sormak istiyorum. Mesela Türkiye'de kitap okuma alışkanlığıyla alakalı biz gündeme getiririz çocuklarımızın ya da ülkemizin kitap okumadığını. Pakistan'da bu durum nasıl? Mesela küçük bir çocuğa ilkokulda kitap okuma alışkanlığını nasıl kazandırıyorlar? Sevgisini kazandırma yönelik böyle bir politika var mı? Onlar da aynı durumda eleştiriyorlar mı? So if you want just to improve their reading skills in the primary school, or maybe, let's say primary school, how do they do that in Pakistan? How do they, I mean, support kids to start reading? What activities do they do? For reading? Yes. Through books. Sevgisi, kitap okuma sevgisi. Yeah. Through a lot of Oxford books, Oxford Tree books. This is where we start the reading with the kids. So a lot of books. There are institute where the parents, if they want to have their kids to excel in the language, more in English language, so they let them admit there. So they conversate over there. We have clubs, but again, I'm right now I'm talking from the private sector point of view. But if I see the government, it's way behind. So yeah, this has happened. Yani orada bir kütüphaneler çok var. Oxford falan tekrar İngilizce. Ama Anam, the question is how to make the kids like reading, love reading, get involved in reading, reflect to reading. If you ask me, because I'm an early childhood teacher, if you want the kid to love reading, you should start it from when, the time they are born. So the mother should read it, because at that time the child is listening and understanding. From that age, from 3 years to 6 years, it's an amazing age where the child is seeing. So this is when they see the... This is your point of view. This is your point of view, but what's the situation there in Pakistan? In Pakistan, it's actually, the parents prefer their kids to read more. The school is like pushing them to read more. This is what actually happens. So it's a normal way. That was my point of view. But the schools are doing like that. A lot of books, a lot of, storybooks they have to read, etc.
and the kids pick up reading over there very quickly because English is there or Urdu is there from the very beginning, from the very early ages. Önce hoca şey dedi, yani benim şahsım fikrim doğudan sonra hemen okuma başlamakla gerekiyor. Anne karnından itibaren belki. Evet. O benim şahsım. Ama Pakistan'da valiler, aileler, okullar çok destek veriyorlar çocuklara okuma falan. Zaten kütüphane çok geniş orada. Daha yani öğrenciler çok hızlı. O zaman bu noktada aslında bizim ülkeye göre daha iyi durumdalar gibi anladım ben. Rüveyde hocam şöyle bir şey sormuş hocam. Aslında konuşmuştuk ama Pakistan'da çocuklar tamamen İngilizce eğitim mi alıyor? İngilizce mi eğitim alıyor? Yani öğretim dili İngilizce mi? It's very common. Like every subject is in English over there. Her şey İngilizce. Evet. Even the public schools, state schools. In state school, it's actually a mixed situation. English is more like a subject. Private is very devlet okullar karışık ama özel okullar İngilizce. Tam İngilizce. Yani matematik, örnek. A lot. Everything. Islam, history, science. Yes. Of. Everything. Çok üzücü. But we do have an Urdu as a subject as well, so we don't forget our language. But yes, English is more in our institute. Yani orada dil olarak evet Urdu var. İngilizce gibi var ama science, matematik falan hep İngilizce. Evet. Peki programımızın sonuna yaklaşıyoruz. Anam çok teşekkür ederim öncelikle katıldığın için. Thank you. Türkiye'deki öğretmenlere bir Pakistanlı öğretmen olarak yani sizin ülkenizden geldiniz ülkemizde ne söylemek istersiniz? Yani şu an izleyen biraz önce öğretmenimiz de yorum yaptı. Köyde çalışan öğretmenlerimiz var. Ekonomik olarak gerçekten imkanı sınırlı olan öğretmenlerimiz var. Siz ne söylemek istersiniz? Onlara ülkemizle ilgili, eğitim sistemimizle alakalı söylemek istediğiniz bir şeyler var mı? Did you understand me? İnşallah. Yeah, a message to the Turkish teachers? Yes. Maybe it's like that. Duygularını. Yeah, express your feeling about your experience here in Turkey. How do you feel here as a teacher? I feel very good because the Turkish people, they're very welcoming. Especially the teachers, they're very hardworking and they treat you like a family, and it's like a social environment here. Everything is cooperated. So I really like the environment here. What I say about the Turkish teachers, mashallah, they have a lot of energy, a lot of potential to keep going. Çok enerji var. Aile evet, sıcaklığı var. Evet. Aile ortamı var. Çok çalışkanlar. İşbirliğini çok seviyorlar. İşbirliğini çok seviyorlar. Bakış açık evet, görüşlü. Evet. Open mind. Very open-minded. Yes, very open. And they're very daring. Yeah. Şimdi istek vardı malum. Türkçe konuşacaktın. Kapanışı Türkçe. Türkçe olarak Türkçe bir şarkı istiyoruz senden. Şarkı? Şiir de olabilir. Sir, I think I remember a şarkı from my partner. She sings it really well in Tabiat School. I can sing that. It's about a ladybug. She goes like this. Uğur böceğine bahçede çıkıyor. Uğur böceğine bahçede çıkıyor. I really love this one. And what is it? Beziyor. Senin beziyor. No. O sana daha beziyor. Something like that. Yeah. So, o kadar. Ekmek. Do you know ekmek? Yes, bread. Ya sen iyi anlıyorsun zaten. Onda bir problem yok. Değil mi? Yes, sir. Evet. Şimdi çok teşekkür ederiz. Ali Hocam sana da çok teşekkür ederiz. Ali Hocam aslında ben de Suriye'den gelen bir öğretmenimiz ve İngilizce öğretmeni arkadaşımız. Ve bize bugün çeviri noktasında destek oldu sağ olsun. Anam çok teşekkür ederiz katıldığın için. Yayınımızın başında da ifade ettiğim gibi gerçekten hani şu anda biraz latife ettik, şey yaptık ama hayatta böyle devam etmiyor. Şu anda İzmir'de bir deprem yaşadık. İnşallah Allah bir daha yaşatmasın. Amin. Hiç kimseye bu acıyı yaşatmasın.
Evet, güzel bir yorum geldi hocam, onu paylaşayım. Kurtuluş Savaşı'nda bize altın desteğinde bulunan Pakistan Devleti'ne öğretmenimiz huzurunda tekrar teşekkür ederiz. Evet. Thank you so much. Thank you everybody, to all the Mr. Mevlud page followers. Mr. Mevlud, to you, Mr. Ali, to you. It was, you know, a great talk to have with you guys. Thank you so much for having me. Thank you Anam. Teşekkür ederiz. Ben eğitim liderleri olarak bu sene farklı ülkelerden misafirler ağırlamaya devam edeceğim. Kapanmadan önce yine anonsunu edelim, hatırlatalım arkadaşlara. Eğitim liderleri hepimizin zaten bu sayfa. Sadece biz bu noktada yürütücüsü olarak devam ediyoruz. Eğitime dair en ufak bir faydamız ve katkımız oluyorsa ne mutlu bize. Seminerlerimiz var. Online seminerlerimiz, atölyelerimiz var. Lütfen takipte kalın. 9 Kasım'da kitap kritiği yapıyoruz. Birlikte iyi hissetmek. Güzel bir kitap, tavsiye ederim. Okumanızı öneririm değerli izleyenler. Ve Aralık ayında 2 tane ilanın çıkacağız. Biri uzaktan da oynayabiliriz atölyesi yapacağız. Biri de tam şu anda günümüz çevrim içi ders tasarımı diye bir atölye yapacağız. Evet, Alacağım trans yapamaz şu anda ama ben genel herkese çok teşekkür ederiz. I got it. Thank you so much. Teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Anam, thank you. Take care. Thank you, sir. Anam, Bye bye. anam, garip. Anam, sen yoksun yanımda. Allah'a emanet ol. Hocam görüşmek üzere. Take care, sir. Sağ olun. See you. Bye bye. See you.